Herkese merhabalar. Ağır Siklet Boks kanalına hoş geldiniz. Bu videoda Filip Hrgović, Mark Demori karşılaşmasını yorumlayacağım. Tabii aslında bu karşılaşmayla alakalı çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Hani sonucu belli bir karşılaşma ama burada daha çok Filip Hrgović'in neden böyle yaptığından bahsetmem gerekiyor. Filip Hrgović, IBF'in yanılmıyorsam zorunlu rakibi durumunda ve şampiyonla karşılaşabilecek pozisyonda bulunuyor şu anda. Tabii Alexander Usyk Tyson Fury karşılaşmasını beklerken kendisini riske atmaması bekleniliyordu zaten. Ama bu kadar da basit bir rakip seçmemesi lazımdı diye düşünüyorum. Şimdi Mark Demori ile birlikte başlayalım. Mark Demori aslında gerçekten uzun süredir boks yapan bir isim. Buradan da görüyorsunuz zaten profesyonel kariyeri 2004 yılında başlamış. Neredeyse 20 senelik bir kariyeri var profesyonel anlamda. 45 maçının 41'ini kazanmış, 36'sını knockout'la, ikisinde de knockout'la mağlup olmuş. İkisinde de berabere kalmış. 41 yaşında ve 1.88 boyunda olduğunu söyleyelim. Kimlere yenilmiş hemen hızlıca bir bakalım. 2016 yılında David Haye'ye birinci roundda teknik knockout'la yenilmiş. Onun dışında baktığımız zaman John Wyborn'a 2004 yılında yine birinci roundda knockout olmuş. Tabi bu zamana kadar çok fazla önemli bir rakiple karşılaşmadığını görüyoruz. İşte az önce yenildi dediğim David Haye bildiğimiz bir isim. Ama o zaten uzun zamandır boks yapmayan, boksu bırakan bir isim. Onun haricinde de ondan sonrasında çok önemli bir isimle maç yapmamış ve Filip Hrgović en ciddi rakibi olacak bu zamana kadar ki adeta zaten seçilmiş bir rakip diye söyleyebiliriz. Bu knockout oranı kesinlikle bizleri aldatmasın. %87.8. Bu Filip Hrgović karşısında ben pek işe yarayacağını düşünmüyorum. Şimdi Filip Hrgović'e geçelim. 16 karşılaşmasının 13'ünü knockout'la kazandı ve benim pek sevmediğim ve balon dediğim bir boksör açıkçası. 31 yaşında ve 1.98 boyunda. En önemli galibiyetini Zhilei Zhang karşısında aldı ama bu karşılaşmayı bana sorarsanız hakemler Filip Hrgović'e verdi. Bu karşılaşmayı aslında Filip Hrgović kaybetti diye düşünüyorum. Onun haricinde Dempsey McKinney knockout etti 12. roundda en son. Hatta ben bu karşılaşmayı Dempsey McKinney kazanır demiştim ama maçın sonunu getiremedi Dempsey McKinney ve çok açık dövüşmüştü. Bu nedenle knockout olmuştu. Tabii yani Eric Molina ile de maç yaptı. Kevin Johnson'la maç yaptı. Bu zamana kadar yani birkaç önemli isimle maç yapmış. İşte Pavel Sor, Tom Liddell gibi bilinen isimlerle maç yapmış ama çok da böyle üst düzey bir isimle karşılaşmadı. En üst düzey karşılaştığı isim zaten Zhilei Zhang'ti. O da sayıyla beraber yendiği, daha doğrusu hakemlerin kollamasıyla kazandığı bir karşılaşmaydı. Şimdi burada Filip Hrgović tabii ki yumrukları güçlü olan bir isim. Onun haricinde tekniği bir nebze olan bir isim. Mark Demori pek zaten adını sanını duymadığımız bir isim. Bu durumda gerçekten hani Filip Hrgović aşırı derecede favori. Zaten hani bu maçı kesin alsın diye böyle bir rakip seçilmiş. Şimdi tabii dünya çapında nasıl tahminler yapılmış bir de ona bakalım. Şimdi burada boksörlerin yine şeylerini görüyorsunuz. Rekortlarını, kayıtlarını, derecelerini görüyoruz. Evet, daha fazla uzatmadan 71 tane tahmin yapılmış dünya çapında ve tamamında bu karşılaşmayı Filip Hrgović'in kazanacağı tahmin edilmiş ve benim fikrim de öyle. Filip Hrgović kazanır diyenlerin %83'ü knockout'la kazanır demiş. Geriye kalan %17'lik dilimde karşılaşmayı sayıyla alacağını söylemiş.
Şimdi ben kendi yorumuma gelecek olursam, biliyorsunuz bu iki yenilgisinin ikisini de birini 2004 yılında dedik, birini 2016'da ve birinci roundda knockout olmuş. Yani David Haye birinci roundda knockout olan bir adam. Bence Filip Hrgović çok daha güçlü yumrukları var. Çok daha iyi bir hızı var. Yani hızı var derken Mark Demory'e göre tabii ki daha hızlı olacaktır ama Filip Hrgović yine de hantal bir boksör. Ama 41 yaşındaki bir adama karşı bence çok da zorlanmayacaktır diye düşünüyorum. Kısacası bu karşılaşmanın nasıl sonlanacağına gelecek olursam, bence 3 rounddan ileriye gitmez. Yani 4. roundu görmeyiz diye düşünüyorum. Filip Hrgović Mark Demory'i rahat bir şekilde knockout edecektir. Bu karşılaşmayla alakalı sizlerin düşünceleriniz neler? Onları da lütfen yorumlara yazın. Boksa ilgiyi canlı tutmaya çalışıyoruz. Gerçekten son zamanlarda ilgi epey bir düştü. Umarım bu Day of Reckoning gecesiyle birlikte ilgi tekrardan geri gelmiş olur. Ama bu gerçekten çok berbat bir eşleşme, bu Filip Hrgović Mark Demory karşılaşması. Ama ne yapalım? En azından Filip Hrgović ne durumda onu görmüş olacağız. Şimdi kanalımızın topluluk sekmesinde ben hangi videoyu ne zaman yayınlayacağımı buradan zaten sizlere haber vermiştim. Bir sonraki videomuz 3 Aralık'ta saat 7'de Arslanbek Makhmudov Agit Kabayel yorumu olacak. Bu karşılaşmaya kadar yine irtibat halinde kalalım. Yorumlarınızı yapın. Güzelce tartışalım. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.